Babalar, herkese merhaba. Bugün size anlatacağım olay dışarıdan bakınca emekli olup yan yatmaya çalışan sıradan bir çiftin hikayesi gibi duruyor. Ama işin içine yanlış insanlar girince bu hikaye tarihin en kan dondurucu gerçek olaylarından birine dönüşüyor. Bak şimdi, size öyle bir olay anlatacağım ki yemin ederim yat satacağım, emekli olacağım, keyif yapacağım diyorsun ya, bir anda hayatın en karanlık yerine düşebiliyor. Şaka değil. Bu hikaye sadece tekniği satıyorum diye çıktığı yolda başına gelebilecek manyak şeylerden biri. Ama önce kanala abone ol, videoyu beğen, yorum bırak. Tamam mı? Şimdi hazırsan anlatıyorum. Şimdi babalar, sene 1986. Tom diye bir abi var. 39 yaşında. 2 tane ergen oğlu var. Çocukların annesiyle evlenmiş ama aynı yıl boşanmışlar. Bir gün bunlar Newport Beach'te, mahallede öyle yerel bir festival gibi bir şey var. Tom da 2 oğluyla orada takılıyor. Tom kalabalığa bakarken bir kadın görüyor. Öyle oha dedirten güzellikte, daha önce hiç görmemiş. İstemeden dikmiş gözünü. O kadar uzun bakıyor ki kadın fark ediyor. Kadın bir bakıyor, gülümsüyor, hafif kızarıyor, kafayı çeviriyor. Tom abi de o an eyvah yakalandık moduna giriyor. Tanıyor ama sonra diyor ki ya gidip tanışayım ne olacak ki? Tom abi öyle klasik sert görüntülü tiplerden. Kaslı, bıyık var, özgüven desen tavan. Gidiyor selam veriyor. Kadın hafif gülümsüyor. Ben Jackie diyor. Jackie 29 yaşında, bekar. Sonradan bir şeyler oluyor. İkisi bir anda çok iyi anlaşmaya başlıyorlar. Hani ilk görüşte aşk var ya, tam olarak o işte. Neyse babalar, birkaç yıl geçiyor. 1989'da 150 kişilik arkadaş aile ortamında bunlar evleniyor. Jackie de Tom'un evine taşınıyor tabii doğal olarak. İki oğlan da orada yaşamaya başlıyorlar. Çocukların öz annesi hayatta. Fakat Jackie'ye anne demeye başlıyorlar. Çünkü Jackie gerçekten anne gibi davranıyor. İlgileniyor, seviyor, sahipleniyor. Zaten olay da burada kopuyor. Jackie'nin kendi çocuğu olmuyor. Jackie 22 yaşındayken çok ağır bir motosiklet kazası geçirmiş. İç organları falan hasar. Bu yüzden kendi çocuğuna sahip olamıyor. Hep istemiş ama olamamış. O yüzden Tom'un çocukların anne olma fırsatı gelince bütün kalbiyle o role sarılıyor. Çocuklar büyüyor. Evde yıllar güzel güzel geçip gidiyor. Sonra babalar sene 2002 evden ayrılıyor. Tom ve Jackie bomboş evde tek başlarına kalıyorlar. Bu ikisi ebeveynlikten kimlik kurmuş ya, haliyle bir burukluk var tabi. Ama aynı zamanda yıllardır bir planları var. İkisi de aynı anda emekli olacaklar, bir yat alacaklar, yatta yaşayacaklar. Kaliforniya, Meksika kıyı boyunca gezecekler hesabı. Zengin de değiller ha. Ama aşırı disiplinli, kuruş kuruş para biriktirmişler. Tam da çocuklar evden ayrılınca Newport Beach'teki evini satıyorlar. Ev parası artı birikim yetiyor. Çok lüks değil ama idare eder bir yat alıyorlar. Eski, yıpranmış, küçük ama onlar için cennet. İsmini de koyuyorlar. Hak edilmişlik. Neyse babalar, tekneye gelir gelmez eşyaların hepsini taşıyorlar bu teknenin içine. Çünkü artık orada yaşayacaklar. Temizlik, düzen, ufak tefek yenileme derken yaz gelene kadar resmen tekneyi ev yapıyor bunlar. İçerisi de dışarısı da mis gibi. Tom zaten titiz bir abimiz. Jackie ablamız da zevkli. Tam bir yuva gibi yapıyorlar içeriye. 2 yıl boyunca hayal ettikleri gibi takılıyorlar. O gün batımı senin, bu balık tutma benim, şu kokteylden içelim mi hayatım, kıyı boyunca gezmeler, emeklilik tadında güzel derken işte o an geliyor. Yıl 2004. Bir telefon geliyor, oğullarından biri. Çocuğum olacak, baba olacağım diyor. Tom ve Jackie'nin ilk torunu geliyor. Jackie ablamız var ya, resmen havalara uçuyor. Çünkü kendi çocuğu olmamıştı. Şimdi torunuyla yeniden o şefkat yaşayacak. İşte burada karar veriyorlar. Tamam, yatı satalım, karada bir ev alalım. Oğlana ve toruna yakın olalım. Kasım 2024'te bir balıkçı dergisine ilan veriyor bunlar. Yat için yaklaşık $500,000 istiyorlar. Çok geçmeden genç bir çift çıkıyor. Skyler Dillon ve eşi Jennifer Dillon. Biz bu yatı alacağız baba diyorlar. Tom abimle Jack ablam çok seviniyor tabii. Arıyorlar çocuğu hemen. Alıcılar birkaç güne satış bitecek diyorlar. Çocuklar bekliyor. 2-3 güne ararlar. Ama günler geçiyor, telefon yok. Arıyorsun açmıyorlar. Tom abi de Jackie öyle haber vermeden kaybolan da tipler değilmiş. Aileyle hep iletişimde olan insanlarmış. O yüzden çocuklarda şüphe büyüyor. Bu arada Tom abimin Jim adında bir kardeşi var. Bu kardeşimiz emekli polis şefi. O da duyunca dur oğlum ben bir gidip bakayım diyor. Arabaya atlıyor, Newport Beach'e gidiyor. İskele de yatın yanına geliyor. Dışarıdan bakıyor ama yatta kimseler yok. Ama Jim teknenin yanına yaklaştıkça birkaç tuhaf detay görüyor. Adam polis şefi. Kenardan sarkan halatlar normalde toplanırdı. Ama abim çok titiz. Bunu bırakmaz. Kontrol panellerinin örtüleri çıkarılmış ama geri takılmamış. Bir de bu lumbozdan kirli havlu sarkıyor. Jackie ablamın yapacağı iş değil. Jim diyor ki bu dağınıklık Tom'la Jackie'nin işi değil. Demek ki tekne artık yeni sahiplerinde. Neyse babalar, Jim kartvizite bir not yazıp gemiye bırakıyor.
kardeşim ve eşi bu tekneyi size sattı ama kayıplar. Lütfen arayın. Tam böyle gidiyor Cem abimiz. Telefonu çalmaya başlıyor. Arayan kim? Jennifer. Jennifer, kartınızı yatta buldum. Evet, tekneyi aldık ama biz de Tom'lara ulaşamıyoruz. Bazı kontrolleri anlamadık, soracaktık. Bir de çekmecelerde eşyaları kalmış, verecektik diyor. Kim soruyor tabi. En son ne zaman gördünüz siz? Bizim Jennifer cevap veriyor. Satışı tamamladık, parayı verdik. Onlar parayı aldı, arabaya bindi gitti. Jim nereye diyor? Jennifer, çok konuşmadık ama Tom bazen Meksika'da Arizona sınırına yakın bir yerde ev alma planlarından bahsederdi. Arizona'da yaşayan bir oğulları mı varmış, bebeği mi olacakmış, yakın olmak istiyorlarmış diyor. Jim abim bu konuşmadan sonra daha da uzun sürüyor tabi. Patlika diye de bir kadın var. Tom ve Jackie teknedeyken internet yok diye faturaları, vergileri falan yönetmesi için ona işi bırakmışlar. Jim Patlika'yı arıyor hemen. Tom ve Jackie'den haber var mı diyor. Patlika'da yok diyor. Şimdi diyor ki yaklaşık $500.000 almaları lazım. Hesaplara yattı mı? Patlika bir bakıyor. Hayır diyor, hiçbir büyük para girişi yok. O an Jim'in içine bir kurt oturuyor tabii. Bunda diyor bir iş var. Newport Beach polisine kayıp ihbarını yapıyor. Polisin ilk yaptığı şeyde ne oluyor? Milyon çiftini araştırmak oluyor. Koca Skyler'a bir bakıyorlar, sabıka var. Silahlı soygundan hüküm giymiş, hapis yatmış. Polis tabi başta hemen şüpheleniyor. Onlara en son bunları gördü diyor. Bir dedektif gönderiyorlar tek. Dedektif içeride kanlı, el izi gibi bir şeyler gördüğünü sanıyor. Hemen arama izini çakıyorlar. Tekneyi bir arıyorlar ama kan diye gördüğü iz pas izi çıkıyor. Başka da bir şey yok. Polis tabi iyice geriliyor çünkü elde somut bir iz yok. Neyse, Skyler'ı karakola çağırıyorlar. Skyler çok sakin böyle anlatıyor. İlanı gördüm, Tom'la konuştum, bir trial yaptık, teknenin test sürüşü. Tekneyi çok beğendim. 15 Kasım'da eşim hamileydi. Yanında küçük kızım vardı, noter vardı, bir de Tanık diye bir arkadaş vardı. Otoparkta buluştuk. Ben valiz dolusu nakit verdim, evraklar imzalandı. Tom ve Jackie parayı aldı, SUV model araçlarına binip gittiler diyor. Polis hemen soruyor tabi. Parayı diyor nereden buldun? Skyler önce diyor ki ben diyor Power Rangers'ta figürandım, çocuk yıldız gibiydim. Paramı diyor orada biriktirdim. Sonra bir anda bir duruyor Skyler. Allah korkusu mudur nedir bilmem. Yalan diyor. Para çalıntı diyor. Uyuşturucu baronundan parayı çalmıştım, aklamıştım. Kirli paraydı. Aklamam gerekiyordu. Bu yüzden yatı nakde alıp sonra satıp parayı temizleyecektim diye resmen kayıt altında kara para akladığını polise itiraf ediyor. Polis tabii şok ama soruşturmada yardımcı oluyorsun sen diyerek o an için kara para işini salıyorlar. Sonra Jennifer'ı, noteri ve tanık arkadaşları sorguluyorlar. Üçü de aynı masalı anlatıyor. Para verildi, imza atıldı, Tom arabaya binip gitti. Sadece Tom'un hal tavrı konusunda ufak farklar var. Skyler gergindi diyor, noter normaldi diyor. Polis burada tıkanıyor tabi. Ne yapalım ne edelim derken medyaya gidiyorlar. Tom ve Jackie ablamın fotoğraflarını veriyorlar. SUV model aracın bilgilerini yayınlıyorlar. Bir gün sonra Meksika'da yaşlı bir çift arıyor. SUV bizim evin karşısında. Ekipler hemen adrese. Kapıyı açan Tom'la Jackie'yi tanımıyor tabi. Araba arkadaşım diyor. Arkadaşın Tom mu diyorlar? Hayır diyor. Kim senin arkadaşın? Skyler DeLeon'un diyor. İşte o an polis diyor ki Skyler bizim artık. Yalan söylüyorum. Ama arabaya bindi gitti demişti. Ama araba sonra da Skyler'ın eline geçmiş. Neyse babalar, bu sefer polis Skyler'ı içeri almak için hani o kamera kaydında kara para itirafını yapmıştı ya, onu kullanıyor. Skyler'ı kara para aklamadan tutukluyorlar tabii. Evini arıyorlar. Aman tanrım o da ne? Tom'a ait eşyalar, laptoplar, kameralar falan yani. Tekneyi sat gidiyoruz diyen bir çiftin bırakacağı şeyler değil bunlar tabii. Skyler hala yanlış anlaşıldı diyor. Jennifer ablam da talk show'lara, Müge Anlı'lara çıkıp biz de endişeliyiz, Skyler'la alakası yok diye ağlıyor. Polis bu sefer noteri tekrar sıkıştırmaya başlıyor. Asıl olay buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Noter Chetland Harris yıllardır tertemiz biri. İş yapıyor. İlk başta aynı hikayeyi uyduruyor tekrar. Ama polis baskısını arttırınca kırılıyor ve başlıyor dökülmeye. Ben diyor Tom ve Jackie'yi hiç görmedim. Skyler bana peşin nakit para verdi. Zaten imzalanmış belgeleri geriye dönük tarihlememi istedi. Yani satış evraklarını sahte düzenledim. Polis tanık diye getirilen adamı da alıyor. Tanık denen adam Alonzo Mason. Alonzo önce başlıyor kıvırmaya. Ama noter itiraf etti deyince o da köşeye sıkışıyor. Polisler her şeyi anlatırsan cezanı düşürürüz diyor. Alonzo da tabi tamam babacım diyor. Başlıyor anlatmaya. Bundan sonra anlatacaklarım kan donduracak cinsten arkadaşlar. İsteyen atlayabilir. Bak şimdi Alonzo başlıyor anlatmaya tabii. Alonzo genç bir tip böyle 20'lerinde. Cezaevinde görevliymiş. Skyler'la da Skyler hapisteyken tanışmış. Sonra ne hikmetse bunlar arkadaş olarak kalmışlar tabii. Kasım 2004'te Skyler'ı bunu kenara çekip kardeş ben uluslararası suikastçıyım, sadece kötüleri öldürürüm diye bir hikaye uydurmuş. Tom ve Jackie diye iki kötü insan için sözleşmem var. Yardım edersen $1 milyon da sen alırsın demiş Alonzo'ya. Alonzo da tabii $1 milyon duyunca tamam aga demiş. Tarihler 15 Kasım günü Skyler, Alonzo ve üçüncü bir adamla geliyor.
Üçüncü adam da John Kennedy. İri, kaslı, çete geçmişi olan biri. Siyahi bir arkadaş. Amaç tabii satış değil. Amaç tekneyi deneme bahanesiyle Tom ve Jackie ablamı tekneye bindirmek. Tom zaten 3 herifi görünce içinden bunlarda bir sıkıntı var diyor. Çünkü Tom uzun süre denetimli serbestlik memuru olarak çalışmış. Şu tipini kokluyor adam. Bilmek istemiyor başta. Erteleyelim diyor. Diyor motor bozuk. Ya diyor işim var falan filan derken Skyler bunu görünce tabii bir dakika diyor bir telefon edeceğim diyor ve Jennifer'ı arıyor. Jennifer karısı birkaç dakika sonra geliyor. Kucağında 1 yaşındaki bebek. Jackie ablam tabii bebeği görünce yelkenler suya. Kucağına alıyor çocuğu. Seviyor bebeğe falan. Jennifer'la Jackie ablam tatlı tatlı konuşuyor. Ortam bir anda değişiyor. Tom abim de Jackie'ye bakıyor. Tamam lan diyor. Hadi çıkalım diyor. Tam tekneye binecekler. Kahpe Jennifer. Bebek huzursuz. Ben gelemem deyip ayrılıyor. Tom abim ve Jackie ablam da artık 3 adamla tekneye binmiş oluyor tabi. Açık denize doğru çıkıyorlar. Tekneyi Tom abim kullanıyor. Denizde karadan iyice uzaklaşınca olay burada kopuyor işte. Küçük çocukları bilgisayardan, YouTube'dan uzaklaştıralım. Karanlık yerler başlıyor. Bunlar denize giderken karadan iyice uzaklaşınca Skyler ve John Tom'a alt katta bir şey göstereceğiz diyorlar. Tom aşağı yatak odasına iniyor. Jackie üstte mutfakta. Alonso piçi de yanında tabi. Bir anda aşağıdan bir gürültü geliyor. Alonso çakalızıyor köfteyi. Saldırı başladı diyor. Atlıyor Jackie ablamın üstüne. Yere indiriyor. Ellerini arkadan kelepçeliyor. Sonra bu Skyler ve John yukarı çıkıyor. Tom yanlarında yok. Jackie'yi de aşağı indiriyorlar. Jackie yatak odasında Tom'u görüyor. Kelepçeli yatağın üstünde. Jackie ablam da Tom abimin yanına atıyorlar. Jackie ablam az önce karınla tanıştım. Bebeğini tuttum neden diye yalvarmaya başlıyor. Skyler piçi umursamıyor tabi. İkisinin de ağzına ve gözlerine bant çek diyor. Skyler yukarı çıkıp tekneyi okyanusun en derin yerine doğru sürmeye başlıyor. Alonso'nun da dediğine göre o sırada Tom abim de Jackie ablamı teselli ediyor. Elini kaldırıp Jackie'nin elini okşuyor. Ne olursa olsun birlikteyiz hayatım diyor. Tekne duruyor. Skyler ikisini de güverteye çıkarın diyor. Güverteye çıkarıyorlar. Skyler denen piç teknenin satış evraklarını zorla Tom abime ve Jackie ablama imzalatıyor. Üstüne bir de bankalara erişim veren ek evrakları da imzalatıyor. Ama Jackie ablam uyanık. Bir yerde soyadını bilerek yanlış yazıyor. Yani bunu zorla imzaladın diye mesaj bırakıyor. İmzalar bitince ikisini de arka tarafa götürüyorlar. Skyler Alonso'ya çapayı getir diyor. Jackie ablam yalvarıyor. Bizi bırakın, torunumuzu görelim. Tom bir anlık hamleyle Skyler'ın taşaklarını çok sert tekmeliyor. Ama John üstlerine çöküp ikisini de bastırabilecek güçlü olduğu için Tom ve Jackie'yi sırt sırta oturtuyor. Kelepçeleri birbirine bağlı. Alonso ağır çapayı zorlana getiriyor. Skyler zincirin en ucunu bulup Tom ve Jackie'nin kelepçelerine bağlıyor. Sonra çapayı teknenin kenarından denize atıyor. Zincir hızlıca akmaya başlıyor. Metalin korkuluğa sürtünmesi. Sonra zincir geriliyor ve ikisini kenara doğru çekiyor. Alonso'nun ifadesinde Jackie'nin başının tekneye çok sert vurduğu söyleniyor. Üçü de izliyor. Tom tutunmaya çalışıyor ama çapanın ağırlığı ve teknenin hareketiyle ikisi de yavaş yavaş sürüklenip suya düşüyor. Düşerken hayattalar. Dilinkleri açık ve suyun dibine doğru çekiliyorlar. Alonso'nun dediğine göre ikisi suyun altında kaybolur kaybolmaz Skyler bağırıp çocuk gibi sevinip suya bakıyor. Sırıtıyor ve gülüyor. Su sakinleşince dönüp tekneyi iskeleye sürüyorlar. Jennifer teknede yok ama olaya dahil. Hatta bu planın fikir babası da Jennifer. Bebeği getirip Jackie ve Tom'u yumuşatması tuzağın bir parçası. Skyler denizdeyken arayıp Jennifer'a bilgi veriyor, fikir alıyor. Bir de şu kamera işi var. Polis evde Tom'un kamerasını buluyor. Bu kamera Tom ve Jackie'nin denizdeki anlarını kaydettiği kamera. Kaseti açınca önce Jackie'nin teknenin içini çektiği görünüyor. Burası muhtemelen son kez böyle diye konuşuyor. Üzgün ama gelecekten umutlu. Alıcılar iyi bakacak. Torun geliyor falan. Sonra görüntü bir anda kesiliyor. Hop! Şükran günü görüntüsünü atlıyor. Skyler ve Jennifer kızlarıyla oynuyor. Gülüyor, eğleniyor. Yani bu insanlar onları yaptıktan birkaç gün sonra onlara ait olan kamerayı alıp kendi hayatlarını kaydetmeye devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Sonuç mu? Alonso detayları anlattığı için ceza indirimi alıp 20 yıl hapis yatıyor. Jennifer denen kaşar şartlı tahliye olmadan müebbet alıyor. O Johnny Kennedy ve Skyler da doğruca idama. İşte böyle babalar, yat satıyoruz diye başlayan hikaye böyle bitiyor. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.